Hayat daha da pahalılaştı. Sosyal yardımlar yok mu? Var tabii ki. Sosyal yardımlardan yana bir sorun yok ama sosyal yardımlar Avrupa'nın her noktasında artan fiyatlara göre artmadı. İnsanlara koronavirüs nedeniyle çok az miktarda bir paralar ödendi. Bu paralarla vatandaşın bu marketteki, çarşıdaki, pazardaki, kiradaki artışları karşılayabilmesi mümkün değil. Allah'tan sosyal yardımlar var. Sosyal yardımlar olmasa dar gelirli ya da almış olduğu maaşla sadece ve sadece geçinen insanların ay sonunu getirebilmesi neredeyse imkansızdı. Ama önümüzde öyle bir tablo var ki maalesef ve maalesef önümüzdeki günlerde, aylarda hayat daha da zorlaşacak. Bizleri Avrupa başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından izleyen vatandaşlarımızın da bu konuyla ilgili görüşlerini çok merak ediyorum. Lütfen yaşamış olduğunuz ülkedeki ekonomik tabloyu, kira, market, çarşı, pazar, et fiyatları ya da temel gıda ürünlerinin fiyatlarını geçen yıla göre lütfen bir kıyaslayın ve bu yayınımızın altına, videomuzun altına lütfen bir yorum yapın. Bize bu konuyla ilgili her gün yüzlerce, binlerce mesaj geliyor. Teşekkür ediyoruz. Bizi izleyenlere, mesajlarıyla bizlere destek verenlere ve fikirlerini bizlerle paylaşanlara. Şimdi bazen anlatıyoruz, diyoruz ki bakın, eğer Avrupa'da özellikle Almanya başta olmak üzere diğer ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın pek çoğu için eğer sosyal yardımlar olmasa bu maaşlarıyla geçinebilmeleri gerçekten çok zor. Birileri bize kalkıp şunu söylüyor. Diyor ki her şey dört dörtlük, hiçbir sorun yok. Biz de zaten her şeyin dört dörtlük olmasını, hiçbir sorunun olmamasını istiyoruz. Bizim amacımız bu. Zaten bunun için konuşuyoruz, bunun için yorum yapıyoruz. Ama benim gözlemlediğim şu. Mesela Almanya'dan örnek verelim. Almanya'da insanlar son 1,5 yıl içerisinde, yani koronavirüs döneminde daha çok fatura ödüyor. Evde kaldığı için çoğu zaman daha çok elektrik sarfiyatı, su sarfiyatı, gaz sarfiyatı var. Yani faturalar artmış vaziyette. Bütün bunlara ek olarak Almanya'da elektriğe ve gaza da son bir yıl içerisinde yine zam yapıldı. Vatandaş evde, mutfak tüketimi arttı. Fiyatlar çarşıda, pazarda da arttı. Daha çok tüketiyorsun, daha pahalıya alıyorsun. Şimdi hal böyle olunca biz bunları konuşunca diyoruz ki sosyal yardımlara da ciddi anlamda bir zam yapılmalı. Vatandaşın yaşam kalitesinin aşağıya düşmemesi sağlanmalı. Yine ben bu yorumları yaparken birileri Türkiye ile kıyaslıyor. Değerli izleyicilerimiz, ben Türkiye'yi anlatmıyorum. Türkiye ile Almanya'yı, Fransa'yı, Hollanda'yı, İsveç'i, Norveç'i kıyaslamak da doğru bir yaklaşım değil. Türkiye ekonomisinin Almanya ekonomisine ulaşabilmesi için bir 50 yıl gerekiyor. O nedenle biz Türkiye'yi anlatmıyoruz zaten. Avrupa'da yaşayan, dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımızın yaşamış olduğu sıkıntıları şu anda dile getiriyoruz. Türkiye'de sorun yok mu? Var tabii ki. Her şey dört dörtlük mü? Hayır. Üstüne üstelik ana vatanımız, canımız, ciğerimiz olan Türkiye'miz şu sıralarda yangın belasıyla uğraşıyor. Turizmden yıllık 50 milyar dolar civarında gelir elde ediyor Türkiye. Geçen yıl bu %20'ye kadar düştü. Bu yılda özellikle tatil yörelerinde meydana gelen yangınlar nedeniyle pek çok işletme şu anda yarı yarıya hizmet veriyor. %50. Tabii işletmelerin de suçları var. Ayrı bir şey. Kısacası şunu anlatmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki Türkiye ekonomisiyle Avrupa'nın herhangi bir ülkesinin ekonomisini kıyaslamak doğru olmayacaktır. Kıymetli izleyicilerimiz, bakın. Bizler bunları şunun için anlatıyoruz. Diyoruz ki Almanya'da yaşayan bir vatandaşımız herhangi bir Almanya'daki televizyon kanalında, gazetesinde, internet sitesinde ya da bir YouTube kanalında maalesef bunları konuşanları göremiyor. Biz bunları anlattığımızda da birileri inanmakta zorluk çekiyor. Çünkü bugüne kadar
hiçbir şekilde hiç kimse bu tür eleştiriler yapmadılar. Her şeyin dört dörtlük olduğunu söylediler. Açın bakalım Almanya'daki devlet televizyon kanallarını. Bu koronavirüs döneminde yapılan başarısızlıkları, hataları anlatan bir tane yayın var mı? Bir tane gazeteci var mı? Hayır, yok. Gazetelerde bile bunlar doğru düzgün haber olmuyorlar. Geçtiğimiz günlerde Berlin'de on binlerce kişi sokaklara döküldü. Koronavirüsle ilgili alınan tedbirleri protesto ettiler. Baktığımızda bu yayın kuruluşlarında yalandan birkaç tanesi verdiler. Detaylı bir şekilde bu insanlar ne istiyor? Amaçları ne? Neden sokaklara çıktılar? Almanya'da, Berlin'de insanlar neden sokaklara indiler? Bunun analizini yapan çok az sayıda insan var. Ama baktığımızda bağımsız medya, bağımsız gazetecilik naraları atıyorlar. Bunu da geçtik. Almanya'da bu devlet kanalları için, RTL için, ZDF için, Almanya'nın devletine ait olan yayın kuruluşları için, radyosu, osu busu için sizlerden vergi almıyorlar mı? Televizyon vergisi ödemiyor musunuz? Ödüyorsunuz. Haber alma hakkınız yok mu? Var. Ama ne yapıyorlar? Haberleri üstünü kapatarak, aslında konuşulması gerekenleri saklayarak yayın yapıyorlar. Şimdi biz de bunları konuşunca, anlatınca birilerine garip geliyor. Diyorlar ki olur mu böyle şey? Oluyor işte bak. Anlatıyoruz. Diyoruz ki sosyal yardımların arttırılması gerekiyor diyoruz. Emekliler Almanya'da kan ağlıyor diyoruz. Almış oldukları emekli maaşları yetmiyor. Eğer sosyal yardımlar olmasa pek çoğu, hepsi için söylemiyorum. Ama geneli için bu maaşlarla geçinebilmek mümkün değil. Şimdi Almanya'da değerli izleyicilerimiz enteresan bir durum var. 68 yaşında emeklilik konusu konuşuluyor biliyorsunuz. Şimdi yeni bir gelişme var. Federal Meclis'te milletvekilleri şunu konuşuyor. Diyorlar ki emeklilik Almanya'da 70 yaşında olsun diyorlar. Ben bu haberi gördüğümde, duyduğumda şunu söyledim. Mezarda emeklilik hayırlı, uğurlu olsun. Bu sadece Almanya için geçerli değil. Avrupa'nın pek çok ülkesinde emeklilik yaşının arttırılması şu anda tartışılıyor. Hollanda'da da var, Fransa'da da var. Şimdi baktığımızda o zaman şunu görüyoruz, gözlemliyoruz. 70 yaşına kadar sen bu insanları çalıştıracaksın. Sonra 3 kuruş emekli maaşı vereceksin. Sonra kendinin kölesi yapacaksın. Ne demek kendinin kölesi? Sosyal yardımlarla yaşamasını sağlayacaksın. Madem sosyal yardımlara muhtaç senin emeklin 70 yaşına 65 yaşına kadar çalışmış, insanca senin eline bakmadan, yani sosyal yardım almadan bir emekli maaşı vereceğine sen emeklilik yaşını yukarıya çıkartıyorsun. Çünkü çok emekli var. Bütçede açık oluşturuyor sizin kafanıza göre. Emeklilere verilen maaş boşa verilen para olarak görüldüğü için 70'e çıkartılmaya çalışılıyor. Ama bu insanın 65-70 yaşına kadar çalıştığını hiç kimse hesap etmiyor. Çünkü şöyle bir psikoloji var devleti yönetenlere. Hep ver, hep ver. Alma, alma yok. Hep verme. Şimdi bakın. Değerli izleyicilerimiz. 70 yaşında emeklilik demek mezarda emekliliğin ilk işareti demektir. Yani emekliler, bu anlattıklarım bakın sadece emekliler için değil, şu anda çalışan ve ileride emekli olacak gençler için, orta yaşlılar için, kadınlar için, erkekler için de geçerli bu anlattıklarım. Bunun anlamı şu. Diyorlar ki biz kimseye emekli maaşı vermek istemiyoruz. Ya sen bir insanı 70 yaşında emekli edersen bu insana en fazla herhalde Allah uzun ömürler versin de 10-15 yıl emekli maaşı vereceksin. O aradaki şu anda 65 olan 5 yıl daha arttırıldığında o 5 yılı da kar olarak görüyor devlet. Alman nüfusunun %24'ü değerli izleyicilerimiz emekliler. Yani ileri yaş grubu.
Bu insanların işte bakımları, hastane giderleri, işte yurtlar var biliyorsunuz. İleri yaşlıların bakım evleri vesaire, bu masraflarını ödemek istemiyorlar. Sigortalara baktığımızda, Alman sağlık kasalarına vesaireye baktığımızda da belirli hastalıklarda maalesef ödeme yapmak istemiyorlar. Pek çok kişiyi ölüme terk etmiş vaziyetteler. Avrupa'nın hemen hemen her noktasında böyle. Geçmiş yayınlarımızda ben bunları anlattım. Beni takip edenler bilir. Dedim ki sigorta para ödemek istemiyor, sağlık kasaları. Devlet emekli maaşı ödemek istemiyor. Kısacası ileri yaş grubunun bir an önce vefat etmesini istiyor. Yaşlı bir nüfus, beraberinde getirmiş olduğu sorunlar, ekonomik külfet. Onlar öyle söylüyor, ekonomik külfet diyor. Hal böyle olunca da emeklilik yaşını 70'e çıkarmak istiyorlar. Şimdi biz bunları anlatıyoruz. Bazı izleyicilerimiz diyor ki sen Türkiye'deki emeklilere bak diyor. Evet, Türkiye'deki emeklilerimizin durumu çok kötü. Hepsi için değil ama çoğu çok kötü. Türkiye'de emekli maaşı ortalaması 1800 lira. 180 euro bile değil. Bunu biliyorum. Ama ben Avrupa'yı konuşuyorum şu anda. Birileri yorum yapıyor. Bırak sen onların keyfi yerinde. Arkadaşlar, İnşallah herkesin keyfi yerinde olur. Ben zaten bunu istiyorum.